Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel iki ipimizle çıkartacağız. Yani iki renkli bir modelimiz var. Kullanacağım ipler bebe yünü 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Şişim 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir parça yapacağım. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Sonuna bir ilmek ekliyoruz. Toplamda şişimde 21 ilmeğim var. 21 ilmekle modelimi anlatmaya başlayacağım. Model kurmadan önce ben birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Şöyle haroşalarımı düz örerek yapmaya başladım. Düz örerek de yapabilirsiniz. Ters örerek de ilmeklerinizi, haroşa lastiğinizi oluşturabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Şöyle birkaç sıra lastiğimi tamamlayıp geliyorum. Ben lastiğimi tamamladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde ilmeklerimizi ters örüyoruz. 4 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamlayacağız. Şimdi bu iki sırayı beraber yapalım. Evet. Modelin 3. sıra ön yüzüne geçtim. İlmeklerimi düz öreceğim. Arka yüzünde 4. sırada da ters örelim ve gelelim. 4 sırayı tamamladık. Şu şekilde bakın ön yüzünde 4 sıramız oluştu düz örgü olarak. Şimdi renkli ipimize geçtik. İpimi bağladım. Şöyle arkada düğümümü yaptım. Modelin 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi renk değiştirdiğimiz için ördük. Daha sonraki ilmeğimizi örmeden alacağız. Şu şekilde ipim arka tarafta, örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir doladım. Tekrar düz ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkardım burada. Bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta.
Sıradaki ilmeğimi düz ördüm, bir doladım, tekrar aynı ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Renk değiştirdikten sonra bu şekilde devam ediyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Sıradaki ilmeği düz. Bir doladım. Tekrar düz olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluşacak. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım düz örerek. Son ilmeğimi de örmeden aldım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki şu örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. İpim yine arka tarafta kalacak şekilde. Şu renkli 3 ilmeğe gelince üçünü bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle. Açık renk olan ilmeğimizi örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. Üçlü ilmeğimizi üçünü bir alıp düz örelim. Şöyle hepsini bir alalım tellendirmeden. Düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Üçlü ilmeğimi üçünü bir düz örerek kestim. Yani tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. 6. sıra arka yüzünde bu şekilde devam edelim. Son 3 ilmek var burada. Yani üçlü o grup. Düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. İpim arka tarafta. Bu ilmeğimi de örmeden aldım. Renk değiştireceğim için ipimi şöyle öne alıyorum. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Renk değiştireceğim için sıra başında örmem gerekiyor. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle kabarık, şöyle harika görünen bir model. Model böyle devam ediyor. Şimdi isterseniz birinci sırayı tekrar başlayalım. İpimi açık rengimi aldım. Tekrar burada ilk sıra olduğu için ördüm. Rengi değiştirdim. Devamında bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın şu örmeden aldığım ilmeklerin hepsini de düz örerek devam ediyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Model 6 sıradan oluşmakta. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıramı tamamladım. Arka yüzünde yine ters, ön yüzünde düz örerek şu aradaki 4 sıra boşluğu tamamladıktan sonra yine bu renkli kısma geleceğiz. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve gösterişli bir model.
Her türlü örgülerinizde, projelerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bunu da daha önce yaptım. Bakın şöyle. Bunu da beraber yaptık. Bunu şöyle kenara bırakıyorum. Bunda da şöyle tekstil tipi lastik kullandım. Kanalımda var. İsteyenler oradan bakarak bu lastiği de uygulayabilir. İsteyen olursa linkini de bırakabilirim. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın şöyle kabarık. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Gayet güzel, temiz şöyle. Batik ip kullandığım için de şöyle renklerimiz hafif arada belirginleşti. Daha çok renkli olan iplerden de kullanabilirsiniz. Sade renk de kullanabilirsiniz. Tek renk olarak şu araları. Evet. Bugünkü modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika. Dediğim gibi sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara da fikir olur. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.